Evet arkadaşlar, bugün Range Rover Velar'la birlikteyiz. Öncelikle aracın dış kısmını gezelim. Şöyle genel hatlarıyla bir size aracı göstermek istiyorum. Araç R-Dynamic donanıma sahiptir. O yüzden tampondaki bakır çizgiler ve tampon stili, aynı zamanda kaputun üstündeki iki çift taraflı bakır eklentiler, Range Rover yazısı. Aynı zamanda kenardaki bakır eklentiler de R-Dynamic olduğundan dolayı gelmektedir. Aracın üstünde 20 inçlik jantlar mevcuttur. Normal standartlarında 18 inç gelmektedir jantlar. Aynı zamanda kapı kolları içe gömmelidir. Şu şekilde çıkıp kapanabilmekte. Havalı süspansiyon mevcut. Şu an en yüksek konumdadır. Aracı diğer Range Rover'lardan ayıran en büyük özellik daha sportif görüntüye sahip olması. Arka taraftaki tampon da R-Dynamic diye bu şekilde gelmekte. Bu tarafta Velar yazısı, bu tarafta Land Rover markasının yazısı, ortada da Range Rover yazısı yer almaktadır. Farlar çift taraflı olarak bagajla birleşiktir. Bagajı açtığımızda far kısmı ayrı olarak açılmaktadır. Şöyle göstereyim ben sizlere. Farlar bu şekilde ayrı açılmaktadır. Elektrikli bagaj kapağı da mevcuttur. Aracımızın anahtarı bildiğimiz Land Rover anahtarıdır. Ön farlar LED teknolojiye sahiptir. Uzun farlar aynı zamanda otomatik uzun far sistemi de mevcuttur. Karşıdan gelen aracın olduğu noktayı kapatıp tekrar açabilme yetkisine sahiptir. Araçta kör nokta uyarı sistemi de mevcuttur. Sağdan soldan araç geldi mi dikiz aynalarında sarı ışık yanan noktada aracın geldiğini belli edecek bir gösterge işareti yanmaktadır. Araç 2.0-204 beygirdir. Depo kapağında dizel olduğundan dolayı AdBlue girişi de bulunmaktadır. Aracın geri görüş kamerası Range Rover yazısının altına gizlenmiştir. Aynı zamanda arka camda silecek yok gibi durmakta ama gizli bir silecek mevcuttur. Ama uzaktan bakıldığında araçta silecek yokmuş gibi görüntüyü bozacak bir olay yoktur. Aracımızın arka tarafına gelecek olursak, arka alan çok geniştir ve rahatlıkla 2 kişi oturabilmektedir. Tabi ortayı kapattığımızda 3. kişi için de yer vardır ama rahatlık anlamında sorarsanız 2 kişilik yolculuk daha ideal. Arka koltukların daha ferah olması için baştan sona kadar cam tavan mevcuttur. Açıldığı zaman dışarıdan böyle bir görüntüye sahip olmaktadır. Aracımızın ön tarafına geçelim. Araç koltuğu sürücü ve yolcu için de otomatik ayarlanabilen bir koltuk sistemidir. Ön taraf gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel durmaktadır. Aracın bu kısmı tamamen deri kaplıdır. Aracımızın sürücü koltuğuna gelecek olursak, direksiyon simidi bu şekilde. Çok güzel bir direksiyon simidi vardır. Dijital gösterge, hız göstergemiz. Ortada 2 tane de ekran mevcuttur. Sırt tarafta bastığımızda ekranlar aktif olmakta. Alt ekrandan araç ayarları, Eco, Dinamik, Çim Çakıl Kar, Çamur, Kum programı mevcuttur. Bu sağ taraftan aracı alçaltıp yükseltebiliriz. Orta ekrana gelecek olursak geri kalan araç ayarları burada mevcuttur. Apple CarPlay'imiz mevcuttur. Aracımızın menüsünü açacak olursak şöyle menüsünü açalım. Bu şekilde ayarlar mevcuttur menüde. Aynı zamanda bu alt ekranda koltuk ısıtma soğutmanın ayarları, klima ayarları da buradan yapılmaktadır. Hız göstergesinde aracımızı Eco'ya aldığımızda yeşile, Dinamik'e aldığımızda kırmızıya dönmektedir. Aynı zamanda bu ekranda diğer geri kalan ayarlar da mevcuttur. Şöyle göstereyim. Lastik bilgilerimiz, lastik basınç ayarları. Şu anda lastiklerimizin kaç PS'ye basılı olduğunu göstermekte. Hız göstergesi ayarları şu şekilde. Ortadaki ekranın ne çekmek istiyorsak harita, sürücü yardım. Şöyle haritayı çekeyim sizler için.
Bu sadece ortadaki ekranı ayarlamakta. Göstergeleri eğer ki tek kadranlı da almak isterseniz düzen kısmından tek kadranlı olarak bu şekilde tek kadran olarak da alabiliyorsunuz. Bu sağ sol tarafı istediğiniz gibi kendi keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim en sevdiğim çift kadranlı gösterge paneli. Tabi aynı zamanda tam ekran harita. İsterseniz tamamını harita yapabilirsiniz. Şöyle kapatayım sizlere. Ben yine en sevdiğim çift kadranlı ekrana geri geleyim. Aynı zamanda buradaki seyahat veri tabanı, seyahat bilgileri, radyo mu, ne istiyorsunuz, telefon bağlantısı mı, buradan seçebiliyorsunuz. Tabi orta ekrandan da yapabiliyorsunuz ama buradan da yapabilirsiniz. Aracın direksiyon üstündeki tuşları şerit takip sistemini aktif etmekte. Bu tuşlar araç mesafe ayarları, ön araçla takip, yani öndeki araca ne kadar yakınlaşayım, ne kadar uzaklaşayım diye ayar çekmekte. Hız sabitleyici veya hız limitöründe geçip gelebilmekteyiz. Sol tarafta buna bastığımızda ekran ayarına geldiğimizde tuşlar bu şekilde değişmektedir. Tuşları bu şekilde aldığımızda ana ekrandayken telefon açma kapama, şarkı ileri şarkı geri ve sesli konuşma asistanımız buradadır. Çift tarafta artı ve eksi olmak üzere kulakçıklarımız da mevcuttur. Şimdi de aracımızın test sürüşüne geçelim. Aracı bu şekilde start'a basıp çalıştıralım. Vitesimizi D'ye alıp devam edelim. Araç uzun yolda çok performanslı, gayet yeterli bir motora sahiptir. Yakıt tüketime gelecek olursak, yakıt tüketimi konusunda çok iyi bir yakıt tüketimine sahiptir. Ortalama şehirler arası araç 2 kişiyken 5-5,5 litreler civarlarında yakmaktadır. Şehir içi 7-8 litre civarında yakmaktadır. Tabii bunun etkisi aracın dizel olmasından kaynaklıdır. Performans konusuna gelirsek, performansta hiçbir kayıp, hiçbir kötü bir durum yoktur. Motor gayet iyi, gayet yeterli, gayet kullanışlı bir motordur. Ve en sevdiğim çift kadranlı ekranda bulunmaktadır. Şu şekilde. Şimdi hafiften gaza yüklenelim. Önüm boşalsın diye bekliyorum. Şöyle gaza yüklendiğimizde çok seri bir şekilde araç hızlanmaktadır. Dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Daha iyi içerikler üretebilmem için abone olup beğenirseniz çok teşekkür ederim.